Hepinize merhaba, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun istek üzerine izlenme rekorları kıran tam buğday unuyla yaptığım sandviç ekmeği tarifle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip ekmeğin hamuru için öncelikle hamur yoğurma makinesinin haznesinin içerisine 1 su bardağı ılık su ekliyorum ve 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. Daha sonra içerisine 1 paket kuru maya ve 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum ve şeker ve maya eriyene kadar şöyle biraz karıştırdıktan sonra üzerini örtüp mayanın daha çabuk aktifleşmesi için 20 dakika bekletiyorum. 20 dakikanın ardından sizin de gördüğünüz gibi mayamız aktifleşmeye başlamış ve üzerine 5 su bardağı tam buğday unu ekliyorum. Eklediğim un üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hamur için bütün gerekli malzemeleri ekledikten sonra makineyi yaklaşık şöyle 2-3 dakika çalıştırıyorum. Hamuru makinede değil de elinizde yoğuracaksanız verdiğim ölçüler birebirdir. Elinizde de bu verdiğim ölçülerle hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Hamurun kıvamını size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Üzerine hamurun çok az un serpiyorum ve üzerine bir poşet kapattıktan sonra 20 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. 20 dakika dinlendirdiğim hamuru unladım, masanın üzerine alıyorum ve hamurun maya kokmaması için çok değil yaklaşık şöyle 10 saniye kadar toparlayıp havasını alıyorum. Toparladığım hamuru 4 eşit parçaya bölüyorum ve böldüğüm parçaları avucumun arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Hazırladığım hamurdan 4 eşit beze yaptıktan sonra daha kolay açılması için üzerini örtüp bu şekilde 5 dakika dinlendiriyorum. 5 dakika dinlendirdiğim bezelerden bir tanesini alıyorum ve ben bezeyi açarken diğer kalan bezelerin üzeri kabuklanmaması için mutlaka üzerini örtüyorum ve bezeyi un ve merdane yardımıyla yaklaşık şöyle 30 ya da 35 santim genişliğinde açıyorum. Ben açarken merdane kullandım. Bu hamur merdane ile de kolaylıkla açılıyor. Ama tabii ki de isterseniz oklava da kullanabilirsiniz. Açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra ben bu şekilde sandviç ekmeklerini saklama kabıyla kesip şekil veriyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ama elinizin altında yok ise herhangi bir kase ile de kesebilirsiniz. Yuvarlak sandviç ekmeği de yapabilirsiniz. Benim çocuklarım içli ekmek sevmediği için ben bir tık ince yapıyorum. Sizler daha pofuduk, daha dolgulu ekmek istiyorsanız hamurlarınızı biraz daha kalın açabilirsiniz. Bu aşamada tamamen özgürsünüz. Kenardan çıkan parçaları da birleştirip tekrar beze yapıyorum ve daha sonra onları da açıp aynı şekilde ekmeklerimi yapıyorum. Sizler ikinci bezenin yapılışını izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de bu arada bütün ekmekleri yapıp hazırladım. Bu verdiğim ölçülerle bu incelikte 16 tane ekmek çıkıyor. Dediğim gibi ben bir tık ince yapıyorum. Sizler daha kalın açıp daha pofuduk ekmekler yapabilirsiniz. Hazırladığım ekmekleri yağlı kağıt serili fırın tepsinin içerisine diziyorum. Yağlı kağıt sermeniz şart değil. Eğer isterseniz tepsinin içerisine çok az un serpip ekmeklerinizi tepsiye dizebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz.
Ekmeklerin üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt ve 1 adet yumurta sarısını şöyle çatal yardımıyla güzel bir şekilde çırpıyorum. Ben süzme yoğurt kullandığım için çok az su ile biraz açtım. Sizler eğer normal yoğurt kullanacaksanız hiç su eklemeden de yumurta sarısı ve yoğurdu çırpıp ekmeklerin üzerine sürebilirsiniz. Yumurta sarısı ve yoğurdu sürdükten sonra biraz susam, biraz da çörek otunu karıştırıp ekmeklerin üzerine serpiyorum. Bu ekmeklerin üzerine ay çekirdeği ya da keten tohumu gerçekten çok yakışıyor. Varsa elinizin altına mutlaka biraz serpin derim. Ekmekler piştikten sonra hiç katıksız bir şekilde sadece ekmek ve yanına bir çay, inanın muhteşem oluyor. Ekmekleri bu şekilde hazırladıktan sonra 1 saat tepsi mayası yapıyorum ve 1 saatin ardından daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet, ekmeklerimiz pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Benim fırınımda daha önceden ısıttığım 200 derecede 12 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. 10. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Sizler ekmeklerin güzelliğini izlerken ben de bugünlük sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.